Merhaba kitap severler. Bugün edebiyat dünyasının en derin ve çarpıcı eserlerinden birini masaya yatırıyoruz. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'nin Portresi. Hem gotik hem felsefi bir roman olan bu eser, güzellik, ahlak ve insan doğası hakkında düşündürücü sorular sormamızı sağlıyor. Dorian Gray'in kim olduğunu, nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ve Oscar Wilde'ın ne anlatmak istediğini tüm detaylarıyla konuşacağız. Hazırsanız Oscar Wilde'ın dünyasına adım atalım. Evet, öncelikle Oscar Wilde kimdir, neden bu romanı yazmıştır ona bir göz atalım. Oscar Wilde 19. yüzyıl İngiltere'sinde tanınmış bir yazar ve estetik hareketinin en ünlü temsilcilerinden biri. Dorian Gray'in Portresi onun sanat, ahlak ve toplum üzerine düşüncelerini derinlemesine ifade ettiği tek romanı. Bu eser 1890 yılında yayınlandığında büyük tartışmalara yol açıyor ve İngiltere'nin o katı Victoria dönemi ahlakıyla tam anlamıyla ters düşüyor. Oscar Wilde'ın burada yapmak istediği şey aslında topluma ayna tutarak güzelliğe olan takıntının insan doğasını nasıl etkilediğini göstermek. Ancak romanda yer alan erkek erkeğe ilişki yaşanması bu mesaja gölge düşürmüş ve daha sonra sansüre uğrayarak bu kısım çıkarılmıştır. Şimdi romana geçelim. Romanın başında Dorian Gray genç, yakışıklı ve adeta masum bir genç olarak anlatılıyor. Ressam Basil bu güzelliği ölümsüzleştirmek için Dorian'ın bir portresini yapıyor. Ancak Dorian bu portreyi gördüğünde öyle bir saplantıya kapılıyor ki sonsuza dek genç ve güzel kalmak için bir dilekte bulunuyor. Yıllar geçse de yaşlanan ya da değişen kendisi değil, sadece portresi olsa. Evet, Dorian'ın dileği kabul ediliyor ve olaylar tam da burada çığırından çıkıyor. Dorian artık tüm zamanını haz peşinde koşarak ve ahlakı normları hiçe sayarak yaşıyor. Bir yanda yakışıklı ve masum görünüşlü, diğer yanda ise her günahı, her kötülüğü yansıtan çirkinleşen portresi. Eğer Dorian'ın portresi bir felsefi tartışma gibi görünüyorsa bunda karakterlerinin çok büyük bir payı var. Oscar Wilde'ın oluşturduğu karakterlere yakından bakmamız gerekirse romanda 3 ana karakter var. Dorian Gray romanın baş kahramanı, masum ve yakışıklı bir genç ama giderek ahlaki çöküşün simgesi haline geliyor. Dorian, Oscar Wilde'ın güzellik takıntısının tehlikelerini sorgulayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yazar Dorian üzerinden güzellik her şey midir sorusunu gündeme getiriyor. Bir başka karakter Basil Hallward, Dorian'a aşkla bakan bir sanatçı. Basil'in Dorian'a duyduğu hayranlık yazarın sanat ve güzellik üzerine düşüncelerini simgeliyor. Basil'in portresi de aslında bu hayranlığın bir yansıması. Yazar Basil aracılığıyla sanat hayatı yansıtır düşüncesini işlemeyi amaçlıyor. Son karakter Lord Henry Wotton, işte yazarın toplum eleştirisinin belki de en çarpıcı sesi olan karakter. Lord Henry, Dorian'ı güzellik ve haz peşinde koşulması için kışkırtıyor ve ahlakın gereksiz bir kısıtlama olduğunu savunuyor. Yazar, Lord Henry karakteriyle güzelliği ve özgürlüğü överken bir yandan da toplumun değer yargılarına karşı çıkıyor. Şimdi de yazarın bu romanda vermek istediği mesajlara, özellikle de güzellik, sanat ve ahlak ilişkisine değinelim. Yazarın estetik felsefesine göre sanat, ahlak öğretmek zorunda değildir. Sanat, sanat içindir. Güzellik peşinde koşar. Dorian'ın portresi tam da bu düşünceyi simgeliyor. Dorian hayatını ahlaki normlara göre yaşamıyor. Sadece zevkine göre yaşıyor. Ama yazar bu güzellik saplantısının arka planındaki tehlikeyi gözler önüne seriyor. Düşünün, ahlaki değerleri tamamen bir kenara bırakıp sadece güzel kalmaya çalışmak nasıl bir sonuç doğurur? Yazar burada güzelliğin yıkıcı gücüne dair uyarıcı bir mesaj veriyor. Dorian'ın içsel çürümesi dışarıdan görünmese de portrede giderek daha da belirginleşiyor. Yazarın romanı yayınladığı dönemde roman çok ses getiriyor. Victoria dönemi İngiltere'si ahlaki kurallar ve katı toplumsal normlar üzerine kurulu bir toplumdu. Dorian Gray'in portresi bu ahlaki değerleri sorgularken aynı zamanda cinsellik ve günah temalarını da ele alıyor. Bu yüzden roman büyük tepkilerle karşılanıyor. Roman Türkçe'ye hem sansürlü hem de sansürsüz şekilde iki türlü de çevrilmiş durumda. Ben sansürsüz halini okudum. Ve gelelim romanın o çarpıcı sonuna. Dorian Gray portresindeki çirkinleşmiş hali
daha fazla kaldıramaz ve sonunda kendisiyle yüzleşmeye karar verir. Portreyi yok etmeye çalışırken aslında kendi hayatına da son verir. Bu son yazarın güzelliğin ötesindeki ahlaki değerlere işaret eden önemli bir mesajdır. Dorian'ın portresi yazarın sanat ve ahlak çatışmasını trajik bir şekilde sonlandırır. Oscar Wilde burada güzelliğin her şey olmadığını, bir insanın içsel iyiliği ve ahlaki değerlerinin de önemli olduğunu ima eder. Dorian'ın çöküşü yazarın toplumun değerlerini sorgularken aynı zamanda bu değerlerin insan doğasında derin izler bıraktığını gösterir. Özetle Dorian Gray'in portresi bize güzellik ve ahlak üzerine derin sorular sorduran düşündürücü bir roman. Oscar Wilde bu romanında güzelliğin cezbedici ama tehlikeli yönlerini sorgularken bize aynı zamanda ahlakın ve erdemin değerini hatırlatıyor. Oscar Wilde'ın sanata ve hayata dair kendine özgü bakışı bu romanın her satırında hissediliyor. Bir estetik savunucusu olan Oscar Wilde, sanat ve hayat arasındaki onye çizgiyi etkileyici bir dille anlatıyor. Ancak bir eksiklik olarak şunu diyebilirim ki, yazarın felsefi düşüncelerini aktarmaya ağırlık vermesi romanı karakter odaklı değil, daha çok düşünce odaklı bir eser haline getiriyor. Bazı yazarlarda gördüğümüz karakterin psikolojisini betimleme bu yazarda eksik kalıyor. Dorian Gray'in hikayesi Oscar Wilde'ın toplumun yüzeyselliğine olan eleştirisini gözler önüne seriyor. Dorian güzelliği sayesinde toplum içinde ayrıcalıklı bir konumda ve ahlaki çöküşü gizleyebiliyor. Oscar Wilde burada toplumun görünüş odaklı yapısını eleştiriyor. Dış güzelliğin ardında yatan çürümenin toplum tarafından fark edilememesi Oscar Wilde'ın gerçek yüzümüz iç dünyamızdır mesajını vermesine olanak sağlıyor. Umarım bu inceleme Oscar Wilde'ın dünyasına dair sizlere yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kitabın incelemesini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bu tür kitap analizleri hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda başka bir edebi başyapıtta buluşmak üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.